Merhabalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta böyle ikili, iki gözlü, tamamen sık iğne ve iki kapaklı bir çanta öreceğiz. Crossback yapacağım bunu ben. Hani çapraz çanta olarak kullanmak istiyorum. Ama portföy olarak da kullanılabiliyor bunların boyutu itibariyle. Ne kullanıyorum? Sultan'ın makreme, polyester makremesini kullanacağım. Oldukça da ince 3 numarada tığım var. Kullanacağım. Şöyle. İpim de bu lacivertle yapacağım ben. Umarım gözükür. Gerçi çok bir yanı yok. Zor bir tarafı yok. Tabansız çanta yapacağız ama 2 tane yapacağız. Tek farkı bu. Şimdi yapılışına başlamadan önce minik bir hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim desteğiniz için. YouTube algoritmaları gereği bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz ve 50 tane zincir çekiyoruz. Daha farklı da yapabilirsiniz boyutunu ama 2 tane yapacağımız için kaç taneyle başladığınızı unutmayın lütfen. 50 tane zincirimi yapıp geleyim. 50 tane zincirimi yaptım. Şimdi 51.yi de yapıyorum ve 50. zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu 50 zincirin hepsinin üzerine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şurada bir tane zincir var. Bu zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Tabansız çanta yapıyorum. Defalarca yaptık. Çok iyi görünmüyorsa oradan da bakabilirsiniz. Sonra devam ediyoruz. Şu ipi de altta yürüterek yine her zincire bir tane sık iğne yaparak bütün sırayı örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Bakın şu 51. zincir şu. Bunun içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yaptık ve aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne örerek karşı sıraya gidiyoruz. Bu 3 tane yaptığımız sık iğnenin üzerine 2'şer tane yapıyoruz. Şimdi oraya kadar ben ilerleteyim. Şimdi geldik buraya kadar. Şimdi önümde 3 tane yapılmış sık iğne var. Bu her sık iğnenin üstüne 2 tane sık iğne yapıyoruz. Diğerinin üzerine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve sonuncu sık iğnenin de üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Bundan sonra hiç arttırma yapmayacağım. Yalnız karşı tarafta da aynı işlemi yapacağım. Buradaki 3 tane sık iğnenin üzerine 2'şer tane sık iğne yapacağım. Ve hiç arttırma, eksilme yapmadan tamamını sık iğne olarak öreceğim. Ta ki bu boyuta gelene kadar yaklaşık 1,5 yumak kullandım bu boyuta gelmesi için. Şunu ben size bir ölçeyim. Eni 25 santim oldu. Bakın. Boyu da 16 santim oldu. Bence bu boy günlük kullanım çantası için çok ideal oluyor. 2 tane
bundan öreceğiz. Ondan sonra da birbirlerine bunları yan yana dikeceğiz ve 2 tane de kapak yapacağız. Ben arkasına bir de telefon koymak için şöyle de bir yer yapacağım. Şimdi ben bunları öreyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Efendim, ben çantalarımı ördüm. Bakın 2 tane tabansız çantam var. Bu şekilde. Bunlar böyle sırt sırta gelecek. Ve şunları içeriden dikeceğim. Yani şu şekilde içeriden dış dikeceğim. 2 parçayı birbirine. Anlatabildim değil mi? Yanlış dikmeyin de, yani şu kısımdan böyle içeriden dikeceğim. Bayağı da sıkıntılı görünüyor. Ve bu arada böyle bir cep de oluşacak burada. Kullanabileceğiniz telefon için falan bir cep de olacak. Ben bu çantayı günlük kullanım için yaptım zaten. Sonra bunu birleştirdikten sonra, çünkü bunu yapmadan, dikmeden kapak kısmını dikmeyin. Zor olur. Şöyle 2 tane kapağımız olacak. Bakın şu şöyle gelecek. Şöyle göstereyim. Bu da üstüne bu şekilde gelecek. Simli kısmı yani şuradan böyle gözükecek. Şöyle bir çanta olacak yani. Buralara da mıknatıslar dikeceğim. Ama mıknatısları dikerken ya dikilebilen mıknatıs kullanır ya da geçirilebilense, hani geçip şey yapıyoruz ki sıkıyoruz. O zaman bir tane yuvarlak, minicik yuvarlak örün. Hani şurası gibi. Ona monte edip sonra dikin. Eğer elinizde dikilebilir mıknatıs yoksa. Çantamızın görüntüsü bu şekilde olacak. Hem spor hem şık. İster portföy olarak kullanın, isterseniz askı takıp çapraz çanta kullanabilirsiniz. Çünkü çok kullanışlı bir çanta olacak bu. 2 tane gözü olan, bir tane burada arada telefonluk yeri olan, ayağı genişçe. İsterseniz buraya da bir cep yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ilk önce dikin. Ondan sonra bunları kapaklarını monte edin. Aslında bu kapakların yapılışı kanalda var. Ama yine de bir size açık renkle göstereceğim. Şöyle beyaz bir ipim var. Allah Allah, beyaz ama çok iyi durmuyor. Fon beyaz olduğu için. Koyu renkli çünkü çok seçilebilir. Olmuyor. Şimdi alıyorum bir tane sihirli ilmek yapıyorum. Dediğim gibi bu kanalda var bunun yapılışı. Zarf çanta diye daha önce yapmıştım. Sadece kapak kısmını yaptım ben şimdi. 2 tane kapak ördüm. Biri simli, biri diğeri de tek renk olarak üst üste kapanacakları için. Şimdi sihirli ilmeğimi attım. Bir tane zincir örüyorum. Ve bunun içine 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Dört tane sık iğnemi ördüm. Bunu artık kapatıyorum. Burası kapağım. Şöyle göstereyim. Şurası. Böyle başlıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz ve arkasını döndürüyoruz. Bu modeli yaparken sadece şu arkadaki başakları kullanacağız. Bakın şunları. Şurada başak var. Sadece arka kısımlarını kullanacağız. Komple yapmayacağız. Şimdi elimizde 5 tane sık iğne var. Birinci sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir tane daha yapıyoruz. Baştakine hep 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine bir tane yapıyoruz. Üçüncüsüne bir tane sık iğne, bir zincir ve bir tane sık iğne yapıyoruz.
Bakın köşelenmeye başladı bile. Bir sonrakine aynı karşı tarafta olduğu gibi bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonuncusuna iki tane sık iğne yapıyoruz. Ve hep bunu yapacağız. Bir sık iğne yukarı çıkıyoruz ve döndürüyoruz. Döndürdük. Bakın şu ilk sık iğnem, sonuncu sık iğnem yani. Buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. Çok kolay. Sadece başı böyle sanki değişikmiş gibi gelebilir. Sonra baştaki şu ördüğümüz zincire gelene kadar sık iğne yapıyorum. 3 tane. Ya bu sık iğneler hep 1, 3, 5, 7, 9 falan diye böyle tek sayılarda çoğalacak. Sonra geliyorum. Bu ördüğüm, ortada bıraktığım zincir var ya. Buraya giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir ve bir sık iğne daha yapıyorum. Yine arkalardan alarak 3 tane sık iğne öreceğim. Üçüncüsü ve en baştakine yine 2 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde böyle üçgen halde büyüyecek bu kendi kendine. Bir zincirle yukarı çıkacağım. Altta ördüğüm ilk sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 5 tane sık iğne yapacağım. Hep arkalardan alıyorum. 3 4 ve 5 ve geliyorum şurada ördüğüm bir tane zincire ipte doluyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın görüntüsü bu. Böyle büyüdüğünde yol yol gözükecek. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet, ışığı şöyle alınca böyle yol yol gözükecek. Zaten oluşmaya başladı. Bunu istediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde büyüteceksiniz. Zaten kendi kendine büyüyor. Hep arttırma yaptığınız için. Geldim yine en başa. Buraya yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Yine ilk sık iğneye hep arkadan alıyorum, dikkat edin. Yol yol gözükmez yoksa. 2 tane sık iğne yaptım baştakine. Sonra devam ediyorum. Sık iğneleri zincire gelene kadar sık iğne yapıyorum. Zincire geldim. Buradaki zincire bir tane sık iğne, bir zincir ve bir sık iğne yapıyorum. Yine sık iğnelerle devam ediyorum. Bu kendi kendine üçgen şeklinde büyüyecek bu motif. Ta ki kapak boyutuna gelene kadar bunu büyüteceksiniz. Ve yine en başa geldim. Buraya yine 2 tane sık iğne yapacağım. Bir zincirle yukarı çıkacağım. Bakın böyle kendi kendine büyüyor zaten. Ne zamana kadar bunu büyüteceksiniz? Bakın bu böyle büyüyecek. Kapak boyutuna gelene kadar, yani şu boyuta gelene kadar
Bunu bu şekilde öreceksiniz. Bu biraz buralardan sıkma yapıyor. Ama bunu oturtacağız ve buraya dikeceğiz. Şöyle. Dedikten sonra mükemmel bir kapak olacak. Şimdi alayım. Nasıl birleştiriyoruz? Şimdi böyle büyüttük, onu söylemedim. Böyle büyüttükten sonra istediğimiz boyuta geldikten sonra şuraya bir sıra sık iğne yapacağız ki düzelsin, düzleşsin. Ondan sonra da kapağı ne tarafa gelmesini istiyorsanız, evet, birleşme yerim burası. O zaman bu tarafa birleştireyim. İsterseniz tutturabilirsiniz iğnelerle. Böyle. Bakın kapandığında böyle olacak. Şimdi burada bitirmişiz. Dönmüş. Ne yapıyoruz? Bu tarafı yaptığımız sık iğnenin arka tarafı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Koyu renk beni biraz açıkçası endişelendirdi. İlk önce şuraya bir ipimizi sabitleyelim. Evet. Kamera yapıyor. Bir tane daha sabitleyelim. Büyük olduğu için. Şimdi göstereyim ben size. Şimdi yine buradaki başakları bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hem kaçılı hem koyu renk. İçe bakanları alıyoruz. Bu tarafınkini de başakların ayaklarını, öyle diyeyim. Bunları yine bir sık ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. İsterseniz iğneyle de birleştirirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Böyle. Ben tığla birleştirmeyi seviyorum. Daha kolay geliyor bana iğnelikten açıkçası. Böyle ilmek kaydırma yaparak iç bacaklarını birleştiriyoruz. Bakın. Şöyle bir görüntü olacak. Birleştiğinde gayet muntazam, bir sıkıntı yok yani. Bu şekilde birleştiriyoruz. Öbür kapağı da birleştiriyoruz ama dediğim gibi ilk önce dikiyoruz. Dikerseniz daha rahat edersiniz. Ben şimdi dikmedim, size göstermek için birleştirmeyi. Bu şekilde kapağımızı birleştireceğiz. Diğer kapağı da birleştireceğiz. Sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz gibi. İsterseniz kenarına elcik yapabilirsiniz. Omuz çantası ya da çapraz çanta olarak kullanabilirsiniz. Hem spor hem şık. Her yola gelir yani. Evet, bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra da buraya mıknatıs, mıknatıs dikeceğiz. Eğer işte dediğim gibi geçmeli mıknatısınız varsa o zaman böyle küçük bir parça örüp şöyle ona geçirin. Çünkü burada 2 tane mıknatıs olacak. Bakın şöyle üst üste geldikleri için şöyle gelecek, oturacak şeyler. Burada bir tane mıknatıs olacak, bir tane burada olacak, bir tane burada, bir tane burada ve içine hafif bir şey doldurarak mıknatısları hizalayın. Çünkü çanta olduğu için siz söyleyin, tabansız çanta olduğu için hani böyle çok da boş kalmasın.
Buraya en azından bir kitap koyun. Böyle çıçını ayarlayın çünkü oynayacaktır bu mutlaka. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka projelerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.